Clarence'ın bu bölümü herkesin şaşırmasına ve garip hissetmesine neden oldu. Bunun nedenini videonun ilerleyen dakikalarında hep birlikte öğreneceğiz. Yani lafı daha fazla uzatmadan şimdi videomuza geçelim efendim. Bu bölüm çocukça ve eğlenceli bir çizgi dizi olan Clarence'ın karanlık bir hikayeye odaklandığı, travmanın ve duygusal bastırmanın bir çocuk üzerindeki derin etkilerini vurgulayan etkileyici bir anlatım sunuyor. Ve bu özel bölüm, Clarence'ın travmatik bir olay yaşamasını ve bunun sonucunda tamamen değişmesini konu alıyor. Bu bölümün ismi Küçük Dostum. Küçük dostum. Bu bölüm bir çocuğun rahatsız edici görünen bir oyuncak bebekle oynadığı reklamla başlıyor. Ama tabii bu televizyon reklamı öylesine bir reklamdan ibaret değildi. Bu gerçekten de gerçek hayatta zamanında yayınlanmış bir reklamın çizgi dizi için uyarlanmış bir versiyonuydu. 1980 yılında My Body oyuncakları olarak televizyonda aynı bunun gibi reklamlar dönmüştü. Yani Clarence'daki bu reklamda bu orijinal reklamın bir parodisiydi. Tabii bu tarz bebeklerden hoşlanmayan herkes dizinin daha ilk sahnesinde bu nedir arkadaşım diye bir tepki koymuşlardır. Aynı benim yaptığım gibi. Neyse bölümün ilerleyen sahnelerinde ne olduğunu anlamaya başlıyoruz. Meğerse bu reklamı bize gösteren kişi Clarence'ın ta kendisiymiş. Tabii asıl amacı bu reklamı sınıf arkadaşlarına göstermekti. Bu bebeğin ne kadar eğlenceli ve güzel olduğunu arkadaşlarına göstermek istiyordu. Hatta Lil Buddy oyuncağının kendinde olan yırtık pırtık bir versiyonunu da arkadaşlarına göstermek istedi. Ama herkes bu bebeği gördüğünde ürkmekten kendini alıkoyamadı. Clarence hariç herkes bu bebekten tiksiniyordu. Ama Clarence bu bebeği arkadaşlarına sevdirmek için bir süre daha mücadele verdi. Ve en sonunda teneffüste bir arkadaşının bu bebekle oynamasını sağlamak için uğraşırken o arkadaşının yere düşmesine neden oldu. Tabii bunu gören öğretmenleri onu cezalandırdı. Clarence'a 5 dakika boyunca hiçbir şey yapmama cezası verdi. Ama Clarence için bu geçen zaman yıllar geçip gidiyor gibi hissettiriyordu. Ve en sonunda öğretmen başına geldiğinde sen ne yapıyorsun? 5 dakikalık cezan 5 dakika önce dolmuştu dedi. Clarence hayal dünyasına o kadar çok dalmıştı ki bir 5 dakikada hiç fark etmeden orada durmuştu. Ama en sonunda serbest kaldıktan sonra tam oyun oynamaya giderken zil çaldı ve teneffüs bitti. Yani Clarence'ın teneffüsü bu şekilde boşa gitmişti. İşte her şey de tam da bu noktadan sonra değişmeye başladı. Bu durum Clarence'ı fazlaca etkilemişti. Artık sınıftaki arkadaşlarıyla konuşmuyor ve tepkisiz kalıyordu. Eski neşeli Clarence artık yoktu. Teneffüsünün boşa gitmesi onu derinden etkilemişti. Eve gittikten ve akşam olduktan sonra ise bizleri garip sahneler karşıladı. Çünkü fırtınalı bir gecede Clarence odasında Lil Buddy ile kavga ediyordu. Teneffüsünün boşa gitmesi hakkında söyleniyordu. Sadece seninle oynamalarını istedim diyordu. Ve öfkeden deliye dönmüş gibi görünüyordu. En sonunda da en çok sevdiği Lil Buddy'yi aldı ve duvara fırlattı. Bu Lil Buddy'nin kolunun kopmasına neden oldu. Clarence bunu görünce yaptığına pişman oluyor aslında. Ama yine de Lil Buddy'yi çantasına attı ve bu fırtınalı gecede bisikletiyle ormana doğru ilerlemeye başladı. Giderken bir su birikintisinden geçti ve öğretmenini bile ıslattı. Ama bunun farkında bile değildi. Alelacele ormana gitti ve bir çukur açtı. Lil Buddy'yi çukurun içine attı ve onu gömdü. İşler bu raddeden sonra Clarence için çok daha kötüye gidecekti. Çünkü iyice psikolojisi bozulmuş ve karamsal bir hale gelmişti. Okulda kimseyle konuşmuyor. Sadece öylece duruyordu. Arkadaşları Clarence'ın bu değişimine anlam veremiyordu. Geçen zamanla birlikte Clarence'ın aklı gitgide daha da kötüleşti. Saçını kazıttı. Tarzını değiştirdi. Artık sanki bir gotik gibi görünüyordu. Clarence'ın bu yeni haline baktığımızda hepimizin içi kararıyordu. Eski Clarence renkli bir kişilikken yenisinin içinde karanlıktan başka bir şey yoktu. Hatta bir sahnede okulun gıcık çocuğu Belson bile Clarence'a çok havalı olduğunu söylemişti. Onunla takım olmak istediğini dile getirdi. Tabii Clarence bu söylemlere karşı cevapsız kaldı. Çünkü artık hiçbir şey umrunda değil gibi görünüyordu. Bir süre sonra onun için annesi endişelenmeye başladı. Clarence'ın annesi değişiklikleri fark etse de duruma yeterince müdahale edemiyordu. Clarence giderek daha agresif ve içine kapanık bir hale geliyordu. Ama ilerleyen sahnelerde öğretmeni Miss Baker, Clarence'ın sıkıntılarını fark edip anlayışlı bir yaklaşımla ona destek olmak istedi. Ona özel bir ceza vereceklerini söyleyerek müdürün odasına çağırdılar. Çünkü Clarence zaten bu dönem içinde fazlaca ceza alıyordu. Artık bu özel cezayı hak ettiğini düşündürttüler ve dediğim gibi onu müdürün odasına çağırdılar. Ama işler Clarence'ın hiç beklemediği gibi ilerledi. Bayan Baker öğrencisini düşünmüş ve onunla empati kurmuştu. Onu neyin düzeltebileceğini düşünmüştü. Ve bu yüzden Clarence'ın gömdüğü oyuncağını topraktan çıkarmıştı ve bu sahnede ona geri vermişti. Clarence oyuncağını tekrardan görünce sevinçten deliye döndü. Hatta ağlamaya başladı. Lil Buddy'ye bunu yaptığı için kendini içten içe suçluyormuş meğerse. Lil Buddy'yi gördükten sonra da
da Clarence artık normale döndü. Bayan Baker'ın onu iyi gözlemlemesi ve öğrencisiyle empati kurarak Clarence'a bu jesti yapması onun duygusal olarak rahatlamasına ve eski haline dönmesine neden oldu. Bu bölüm bastırılmış duyguların nasıl yıkıcı sonuçlara yol açabileceğini ve çocukların zor zamanlarda cezalandırılmaktan çok anlamaya ihtiyaç duyduğunu gösteriyor. Öğretmen Miss Baker'ın empatik yaklaşımı Clarence'ın travmasını aşmasına ve kendini yeniden bulmasına olanak sağladı. Ayrıca duygularımızı bastırmak yerine paylaşmanın önemini ve bu tür sorunlarla başa çıkmanın çocuklar ve yetişkinler için hayati olduğunu vurguluyordu bu bölüm. Bölüm hem çocukların hem de yetişkinlerin duygusal sağlığına dair güçlü bir mesaj içeriyor. Sorularımız hakkında konuşmalı ve yardım istemekten çekinmemeliyiz. İnsanın varoluş serüveni duygularla şekillenir. Sevgi, öfke, suçluluk, korku ve umut gibi hisler bizi insan yapan temel yapı taşlarıdır. Ancak bu duygular özgürce ifade edilmediklerinde birer zincir haline gelir. Clarence'ın hikayesi bastırılmış duyguların bireyin iç dünyasında nasıl bir yıkım yarattığını ve bu yıkımın çevresel faktörlerle nasıl derinleştiğini gösteren etkileyici bir örnektir. Clarence başlangıçta mutlu, neşeli ve sosyal bir çocuktu. Ancak masum bir çocuk oyuncağı olan Lil Buddy ile yaşadığı olaylar zinciri onun kişiliğinde bir çatlak oluşturdu. Bu çatlak toplum tarafından anlaşılmamanın ve dışlanmanın derin bir yarasıydı. İnsan doğası gereği anlam arayışında olan bir varlıktır. Anlaşılmak, bireyin varoluşunu onaylama ihtiyacının bir parçasıdır. Clarence'ın öğretmeni Miss Baker'ın gösterdiği empati işte tam da bu noktada devreye girer ve bireyin kendini yeniden inşa etmesine zemin hazırlar. Clarence'ın bu bölümü insan doğasının iki önemli gerçeğini gözler önüne seriyor. Birinci, duyguların bastırılması. Duygular insanın içsel enerjisidir. Bastırıldığında bu enerji yok olmaz. Aksine içe dönerek bireyi bir zaman bombası haline getirir. Clarence'ın öfkesi, suçluluğu ve korkusu duygusal bir fırtınaya dönüşerek hem kendisine hem de çevresine zarar vermeye başlamıştı. Freud'un bilinç dışı teorisinde olduğu gibi bastırılan duygular bir noktada patlak verir ve kontrolsüz bir biçimde dışa vurulur. Clarence'ın oyuncak bebeğiyle olan çatışması aslında kendi içsel çatışmasının bir yansımasıdır. Az önce bahsettiğim ikinci gerçek empati ve anlayışın gücü. Miss Baker'ın empatik yaklaşımı bu hikayenin dönüm noktasını oluşturur. Toplum bireyin davranışlarına genellikle yüzeysel bir gözle yaklaşır ve cezalandırmayı bir çözüm olarak görür. Ancak Clarence'ın hikayesi cezalandırmanın sorunları derinleştirdiğini ve asıl çözümün empati ve anlayışta yattığını gösterir. Miss Baker'ın Clarence'a karşı geliştirdiği yaklaşım sadece bir eğitimci olarak değil, bir insan olarak anlamanın ve destek olmanın gücünü temsil eder. Bu hikaye insanın varoluşsal bir sorgulamasını beraberinde getiriyor. Duygularımızla barış içinde yaşamayı nasıl öğrenebiliriz? Clarence'ın oyuncak bebeğiyle olan bağı bir çocuk için masum bir sevgi bağını temsil ederken aynı zamanda yetişkin dünyasının anlam veremediği bir karmaşıklığı da yansıtıyordu. Yetişkinler çoğu zaman çocukların dünyasını kendi ölçütleriyle değerlendirir. Ancak Clarence'ın hikayesi her bireyin yaşadığı travmanın kendine özgü olduğunu ve anlaşılmayı hak ettiğini hatırlatır. Sonuç olarak Clarence'ın hikayesi insanın içsel yolculuğunda duyguların serbestçe ifade edilmesinin önemini vurgular. Duygularımızı bastırmak yerine onları kabul etmek ve paylaşmak yalnızca bireysel değil toplumsal huzurun da anahtarıdır. Bu hikaye hepimize şu soruyu yöneltir. Anlamadığımız bir davranışla karşılaştığımızda cezalandırmak mı yoksa anlamaya çalışmak mı daha insanidir? Empati ve anlayış yalnızca bir bireyi değil bir toplumu da iyileştirme gücüne sahiptir. Bu bölüm her birimizin içinde taşıdığı duygusal karmaşayı ve toplumun bu karmaşayı nasıl şekillendirdiğini derinlemesine inceleyen bir aynadır. Bu bölüm duyguların bastırılmasıyla oluşan karanlığın empati ve anlayışın ışığıyla nasıl dağılabileceğini hatırlatır. İnsan yalnızca cezalarla değil şefkatle dönüşür. Yalnızca anlaşılmakla özgürleşir. Hayat pek çok küçük ve büyük travmalarla doludur. Önemli olan bu travmaların bizi nasıl şekillendirdiği değil, onlara karşı nasıl bir duruş sergilediğimizdir. Clarence'ın öğretmeni Miss Baker gibi çevremizdekilere empatiyle yaklaşmak sadece onların değil bizim de dönüşümümüzü sağlayabilir. Çünkü bir başkasına uzanan yardım eli aslında kendi içimizdeki insanlığa dokunur. Bu bölüm bizlere şunu hatırlatır. Her bireyin kendi savaşını verdiği bu dünyada empati, anlayış ve sevgi en güçlü silahlarımızdandır. Kendi karanlığımızdan çıkmanın ve başkalarını ışığa taşımanın yolu içtenlikle dinlemek ve anlamaktan geçer. Çünkü sonunda hepimiz yalnızca anlaşılmaya bekleyen birer Clarence gibiyiz. Unutmayalım, duyguların ifade edilmediği bir dünya suskunlukla değil, kaosla yankılanır. Bu yüzden yalnızca kendi duygularımızı değil, başkalarınkini de anlamaya açık olalım. Böylece hem kendi ruhlarımızı hem de toplumun yaralarını iyileştirebiliriz. Neyse, bu bölümün de sonuna geldik. Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. Bu tarzdaki videoların devamı
devamlılığının gelmesini istiyorsanız yorumlara gelsin veya gelmesin diye yazın. Ve küçük ama büyüme potansiyeli olan kanalımıza destek de vermek isterseniz sadece 2 saniyenizi ayırıp video like atabilir ve kanala abone değilseniz de abone olabilirsiniz. Hepinize şimdiden izlediğiniz, abone olduğunuz ve like attığınız için teşekkür ederim. Artık lafı daha fazla uzatmayayım. Bir dahaki içeriklere görüşmek üzere. Hoşça kalın.